Hadi gelin zamanda bir yolculuk yapalım. 13. yüzyıla, tarihin en gizemli ve en parlak zihinlerinden birinin Roger Bacon'ın dünyasına dalalım. Bu anlatımda onun başyapıtı Opus Majus'u yani büyük eseri mercek altına alacağız ve bu eserin ardındaki inanılmaz vizyonu birlikte ortaya çıkaracağız. Düşünün bir, bu sözler ta 1200'lü yıllarda yazıldı. Bacon, kendi çağından yüzlerce yıl sonrasını adeta bir bilim kurgu yazarının hayal gücüyle tarif ediyordu. Peki ama nasıl, 13. yüzyılda yaşayan bir Fransisken keşiş tüm bunları nasıl öngörebilirdi? İşte bu soru bizi asıl gizeme getiriyor. Çağdaşları ona boşuna Doktor Mirabilis yani harika öğretmen dememiş. Peki kimdi o? Onu modern bilimin kurucularından biri olarak mı görmeliyiz, yoksa gizli ilimlerin peşinde koşan bir büyücü müydü? Ya da belki de bütün bunlar çok daha büyük, çok daha farklı bir amacın parçasıydı. Bacon'ın hayatına şöyle bir bakalım. Varlıklı bir aileden geliyor ama tüm servetini kitaplara ve deneylere harcıyor. 1247'de tüm düşünce dünyasını şekillendirecek olan o esrarengiz metni Sırların Sırrını buluyor. Sonra her şeyi geride bırakıp bir keşiş oluyor ve hayatının eserini Papa'dan gelen gizli bir talimatla inanılmaz bir baskı altında sadece bir yılda kaleme alıyor. Bakın burası gerçekten çok önemli. Çünkü Opus Majus öyle basit bir bilimsel derleme falan değildi. Aslında Papa'ya sunulmuş, Hristiyan alemindeki tüm eğitim sistemini kökünden değiştirmeye öneren, inanılmaz derecede cüretkar ve riskli bir manifestoydu. Peki, Bacon'ı bu kadar büyük bir risk almaya iten bu eserin içinde ne vardı? Gelin şimdi bu devasa yapının katmanlarına doğru inelim. Bacon bilgeliğe ulaşmak için 7 basamaklı, adeta kusursuz bir müfredat tasarlamıştı. Önce insanın neden hata yaptığını anlamakla başlıyor, ardından dil, matematik ve optik gibi araçlarla evreni anlamaya, oradan da ahlaki yetkinliğe uzanan bütüncül bir yol haritası çiziyordu. Ancak bu 7 basamağın içinde bir tanesi vardı ki, işte o tüm projenin kilit taşıydı. 6. bölüm, Deneysel Bilim. Bu isim bugün bize çok tanıdık gelebilir ama Bacon için anlamı bizim anladığımızdan tamamen farklıydı. Ve gizemin anahtarı da tam olarak burada saklı. İşte şimdi Bacon'ın zihninin en derinlerine iniyor, onun nihai hedefini anlıyoruz, sapientia. Yani dünyevi bilginin çok ötesindeki ilahi bilgelik. Bu karşılaştırma sanırım her şeyi açıklıyor. Bugün deneysel bilim deyince aklımıza hemen laboratuvarlar, tüpler, veriler geliyor. Oysa Bacon'ın Scientia Experimentalis'e kelimenin kökenindeki gibi bir deneyimleme bilimiydi. Ve bu deneyim dışarıda değil, insanın kendi ruhunda yaşadığı bir aydınlanma, manevi bir tecrübeydi. Ve Bacon'ın ulaşmak istediği zirve yani Sapientia'da tam olarak buydu. Amaç ansiklopedik bilgiyi yığmak falan değil, arınmış bir ruhun Tanrı ile coşku dolu bir birlik anı yaşamasıydı. Tüm o matematik, optik ve dil çalışmaları işte bu nihai ruhani hedefe giden yolun taşlarıydı sadece. Peki bu içsel aydınlanmaya, bu ilahi birliğe giden o gizemli patika neydi? Bacon'a göre cevap en beklenmedik yerdeydi. Simya. Evet, yanlış duymadınız, bildiğimiz simya. Ama onun anladığı şekliyle. Şimdi Bacon aysimya derken aslında neyi kastediyordu gelin ona bakalım. Bu metalleri altına çevirme çabası değil, bizzat ruhun kendisini dönüştüren manevi bir yolculuktu. İşte en can alıcı nokta tam da burası. Bacon için simya, ruhun dönüşümünün en güçlü metaforuydu. Amaç, insanın içindeki kurşun gibi ağır, karanlık ve değersiz düşünceleri damıtarak onları altın gibi parlak, saf ve yüce bir hale getirmekti. Bacon'a ilham veren Sırların Sırrı metnindeki bu esrarengiz ifade arayışın ne kadar sembolik olduğunu gösteriyor. Aranan felsefe taşı dışarıdaki bir nesne değil, her insanın içinde, her yerde ve her zaman var olan o gizli ilahi potansiyelde. Ve bu da simyayı Bacon'ın müfredatının son ve belki de en önemli adımı olan ahlak felsefesine bağlıyor. Ona göre ilahi gerçeklerin yansımasını görebilmek için önce zihin aynasını temizlemek gerekiyordu. Erdemli bir yaşam, ahlaki saflık bu aynayı pastan arındırıp pırıl pırıl yapardı. Ancak o zaman hakikat net bir şekilde görülebilirdi. Evet, sona yaklaşırken artık Roger Bacon portresindeki tüm parçaları bir araya getirebiliriz. Keskin bir bilimsel gözlemci ve aynı zamanda tutkulu bir ruhani arayışçı. İkisi bir arada. Bacon'ın tüm düşüncesinin özü aslında bu tek cümlede saklı. Bugün bilimi ve inancı ayrı dünyalar olarak görmeye meyilliyiz değil mi? Ama Bacon için bunlar aynı hedefe giden, birbirini tamamlayan yollardı. Doğayı, matematiği, ışığı anlamak demek, Tanrı'nın sanatını anlamak demekti. Bu yüzden
bilim inancı sarsmaz, aksine ona giden en sağlam köprüyü inşa ederdi. Ve işte Opus Majus'un son sözleri. Bu gerçekten nefes kesen alıntı, Bacon'ın projesinin ne kadar cüretkar ve yüce bir hedefi olduğunu gösteriyor. Onun nihai amacı bilim, deneyim ve ahlak yoluyla arınan insanın kendi içindeki o ilahi potansiyele ulaşmasıydı. Bacon'ın 13. yüzyıldan bize uzanan bu bütüncül bakış açısı bugün hepimize şu soruyu sorduruyor aslında. Bilim ve maneviyatı birbirinden bu kadar keskin bir şekilde ayırdığımız modern dünyada onun birleştirmeye çalıştığı o derin anlam bütünlüğünü kaybetmiş olabilir miyiz? Bu üzerine gerçekten düşünmeye değer bir soru.